Evet arkadaşlar, kolay gelsin. Herkese iyi günler. Bugünkü video her zamankinden farklı, kanalla ilgili olacak ama tamamen benim sizlere tecrübe aktaracağım ve uygulanırsa hayatınızda yanlışlar yapmanızı engelleyecek. Yıllar boyu edindiğim tecrübeler, boşanma sürecinin öncesinde başıma gelenler, kısa bir hayat hikayem ve bunlardan derli toplu bazı size bilgileri aktaracağım. Bu bilgiler gerçekten benim kendime söylediğim, keşke bunları 30 yıl önce akıl edebilseydim. Hayatım boyunca bu yaşa kadar yaptığım 3-4 tane büyük yanlış var. Onlar maddi ve manevi olarak bana çok pahalıya patladı. Eğer bugün size aktaracağım bilgileri ben çok daha önceden bilseydim, şu an çok daha farklı standartlarda, çok daha farklı şekilde hayatımı sürdürüyor olabilirdim. Onun için benim bu anlatacaklarım özellikle yeni evlenecek olanlara, 30'lu yaşlara, 40'lı yaşlara, 35'li yaşlarda evlenecek olanlara ve evlilik yaşayıp evli olup da evlilikte nelere dikkat etmesi gerektiğini, başıma neler geldiğini anlatacağım. Tabii bazı ego sahibi olanlar, ben her şeyi biliyorum diyenler çıkabilir. Onlar şimdiden bu videodan ayrılıp çıkabilir, takip etmeyebilir videoyu. Ben burada anlatacaklarım 40 yıl boyunca hayatımda yaşadığım, nereden nereye geldiğim, nerelerde çok büyük hatalar yaptığım ve hayatımda bana nelere mal olduğu ve nasıl yaşamak zorunda kaldığıma dair size altın değerinde bulunmaz bilgileri aktaracağım. Hadi başlayalım. Önce bir kendimin kim olduğundan başlayayım. Yüksek üniversite mezunuyum, yüksek lisans mezunuyum. İyi bir özel okulda okudum ve iyi derecede yabancı dilim var. Yani şu anda normal iyi derecede konuşuyorum ama çok iyi bir okulda okuduğum için ana dilim gibi konuşabiliyordum. Ve Türkiye'nin en büyük ilk 3 üniversitesinden birinden mezunum. Ayrıca yüksek lisans mezunuyum. Ama işimi tabii ki yapmadım. Çünkü babam tüccardı. Babamın babası da tüccardı, esnaftı. Dolayısıyla üniversiteyi bitirdikten sonra 22'li yaşlardaydım. Üniversiteye devam etmedim. Hocalarım çok istedi okulda kalmamı. Araştırma görevlisi olarak arkadaşlarım istedi. Çünkü babaları da aynı okulda öğretim görevlisiydi. Ama ben baba tarafından ve aile tarafından ticaretten geldiğim için ticarette devam etmeyi düşündüm. Ticaret derken ne tür ticaret? Yaptığımız iş bayan giyimiydi. İşte bluzuydu, kazağıydı, trikosuydu, eteği falan filan ve erkek pantolon, gömlek, sweatshirt falandı. Mağazalarımız vardı. Mağaza dediğim büyük mağazalar, 2 katlı mağazalardı. Çok büyük mağazalardı. Yani böyle alt katları yaklaşık 1000 metrekare, 1500 metrekare, 2 kat 3000 metrekare kapalı alana sahip olan mağazalardı. Yani durumumuz oldukça iyiydi. Ama bir gün işte yazlıkta tabii arkadaş grubu var. İşte goy goy yapıyoruz, öyle konuşuyoruz falan filan. Bir ortamda bir arkadaşım öyle, sende kızların isimleri var mı falan, bana işte böyle konuşalım. Hani sen benimle tanıştı bir kişi falan filan. Öyle goy goy geyik yaparken o da bana birinin telefonunu verdi. Hani iyi biri dedi, ara dedi, konuş falan filan dedi. Ben de aradım, randevulaştım, tanıştım. İlk tanışmamışta bazı şeylerden tabii ki şüphelendim. Hani davranışlarını falan, hani yaşım 33, az değil yani. Ve daha önceden çok gezmiş ve bir insan olduğum için yaklaşık olarak bir insanın davranışlarından, üslubundan, konuşma tarzından, oturmasından, yürürkenki hareketlerinden, gülmesinden analiz edebiliyorum tabii, anlayabiliyorum çünkü çocuk değilim. Belli bir yaşa gelmişim. Bazı sıkıntılar olduğunu düşündüm bu bayanda ama sonradan tabii devam etmeye karar verdim. Belki kalbi sanki temiz, iyi gibi geldi bana. Ondan sonra nitekim işte birkaç yıl flört edip iyice birbirimizi tanıdıktan sonra falan filan kafamda hala soru işaretleri olmasına rağmen ailesiyle tanışmak faslına geçtik. Ailesiyle tanıştım. Ailesi de hakikaten şimdi bunun bir kardeşi vardı, erkek kardeşi vardı. Annesi, babası ve kendisi 4 kişilik bir aileydi. Ve bunlar bir odalı, bir oda bir salon, gecekondu, iki katlı gecekonduda yaşıyorlardı. Üst katta babaannesi oturuyordu. Alt katta bir odada 4 kişi kalıyordu. Ama ben oraya düşünsenize, spor sonunda GCI bir spor arabayla gidiyorum ve yazlıklarım, dairelerim var. Varlıklı biriyim ve semtimde de herkes tarafından tanınan biriyim. Ama ben ailesini gördükten sonra ya dedim, bunlar mülayim insanlar, hakikaten düzgün insanlar. Yani paraya hiç önem vermedim. Para benim için önemli değil dedim. Annesi ahlaklı, örflü, adetli. Yani neticede evleneceğiniz zaman, yaşlandığınız zaman neticede ne olacak? Para gelip gidebiliyor, sağlık gidip gelebiliyor. Saygının kalması gerekiyor ve hastalandığınız zaman eşiniz size bakması lazım. Eşiniz hastalandı, siz ona bakacağınız zaman bir sözleşme yapıyorsunuz kendi aranızda. Bunun güvencesini karşı taraftan almanız lazım. Ben bunu aldığımı düşündüm. İyi bir aile. Zaten
fakirlerdi yani, açıkça söyleyeyim, bunu söylemeyecek bir şey yok. Annesi merdiven temizliyordu. Babası da asgari ücretle çalışıyordu yani. Ama ben çok varlıklı olmama rağmen hiç bunu önemsemedim. İlk başta annemle gitmedim tabii. Annem olmadan oraya gittim. Annem zaten böyle bir şey izin vermezdi. Annemin hayalleri başkaydı benim için. Ama ben annemi karşıma alıp gittim. Yani kendi seviyemde, açıkça hani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Birini paraya hiç değer vermediğimden, önem vermediğimden, hani paranın insanların statüsünü belirlediğini düşünmediğimden dolayı gittim. O gece konuda da oturdum, yemek de yedim, tanıştık. Ondan sonra anneme konuyu açtım. Annem tabii benim arkadaş gruplarım zengin yani, armatör, fabrikatör, bunların kızları, bunlarla evlenmek isteyenler oluyordu. Hani benim istediklerim oluyordu. Onların beni beğeniyorlardı. Yani şey biri değildim yani, hani bu yaşta bile fena değilim. 1.85-88 boyundaydım yani. 110 kilo ve 3 gün kickbox yapan, 3 gün body yapan biriydim. Anlatabiliyor muyum? Müthiş bir vücut fiziğim de çok iyiydi. Konuşmam, diksiyonum, esprilerim, Türkçem de çok iyi. Bundan dolayı zaten bir zorluk çekmiyordum yani, herkesle oturduk, tanıştıktan sonra zaten talepler oluyordu. Ama ben anneme dedim ki, anne dedim, benim için para önemli değil dedim. Ben birinden hoşlanıyorum diye söyledim anneme. Oğlum dedi, bak şunun kızı seni istiyor, bunun kızı, bunların kızları seni istiyor. Hep de tanımış insanlar, soyadları bilinen insanlar. Ben yok dedim, anne dedim, bununla evleneceğim. Ben bunun ailesi falan böyle hani mülayim insanlar, işte merdiven temizliğiyle geçiniyor. Babası da asgari ücreti düzgün insanlar falan diye. Oğlum dedi, tamam dedi, sen bilirsin dedi, senin kararın. Ben seni de yaşından dolayı uyarıyorum annen olarak dedi. Tamam anne dedim yani. Ondan sonra işte neyse, isteme faslı falan oldu. İşte bu fasıllar atlatıldı, geçti falan, lay lay lom devri. Ondan sonra evlilik oldu. Evliliğimizi Ataköy'de lüks bir yerde yaptık. Ondan sonra tabii bu arada işte balayı malayı, işte ünlü turizm şirketlerinin otelleri var, işte onlara gittik. İşte Bodrum, Alanya, Side, Manavgat, Antalya'nın işte Belek, Kemer, Beldivi, Türkbükü, Bodrum, bu tür yerlere bol bol geziyorduk yani. Zaten para sıkıntısı da yoktu. Ama ondan sonra bir süre sonra tabii iflas ettim. İflas ettikten sonra işte o süreçte annem öldü, annemi kaybettim, annem kanser oldu, kan kanseri. Annemi kaybettim. Annemi kaybettikten sonra tabii annem üzüntüsü beni çok vurdu, çok hırpaladı. Ondan sonra iflas falan da olunca tabii bir süre yaşımı da almış olduğum için, neticede 36, 37, 38 yaşındayım yani. 16 yıl üniversitemle ilgili branşımı yapmamışım ve hep ticaretten gelmeyiz. Tabii dükkan açabilme ihtimalim de yok artık bir daha. Dolayısıyla evde oturmaya başladım. İşlere gidiyorum. Herkes diyor, yaşını almışsın, işinle ilgili tecrüben var mı? Nerede çalıştın falan filan. Tabii böyle bir tecrübeler yok. Çünkü benim zihniyetim hep işverenlikti yani. İşçi olarak hiçbir zaman çalışmamıştım. Ama ondan sonra işte çocuğumuz falan oldu. İşte onu o zaman işte bir tane dairemi sattım. İşte onu özel okulda okuttum. Yani en önemli, bizim semtin mesela en tanınmış özel okullarından birinde okuttum. Yazlığımı sattım. İşte kışlığım vardı, bir tane kışlığımı sattım. Onlara bakabileyim diye, çocuklarımın hayatını devam ettirebileyim, aileme iyi bakabileyim diye. Gene gezmelere götürüyordum. Kıyafetlerini hep böyle tanınmış spor ayakkabıları alıyordum. Oğlumu en iyi doktorlara götürüyordum. Özel sigortası olmasına rağmen özel doktorlara götürüyordum. Kadın doğum uzmanına işimi götürüyordum. Özel doktora, sigortamız olmasına rağmen. Böyle neyse, zaman geçti. Tabii iş de bulamayınca tabii bir süre sonra onu sat, bunu sat, şunu sat. Para bitiyor. Yani para bitti. İşte para bitmesini anlamama yakın, daha doğrusu. Ne yapmalıyım, ne etmeliyim, işte ailem var. Bir de tesadüf kızım oldu. Yani nasıl oldu ben de bilmiyorum. Allah işte veriyor yani. O şekilde ondan sonra ne yapabilirim, ne edebilirim? Bir gemici arkadaşım vardı, kaptan. O bana gemiyle çalış falan filan dedi. Onun için işte 5-6 aylık bir kurslara falan gittim. Kurslara gittikten sonra aynı zamanda bir arkadaşım vardı. Aynı zamanda ben milli sporcuydum. 90 artı kilo kickbox. Onun için şey de düşünüyordum. Korumalık falan da düşünüyordum. Hangisi olursa diye düşündüm. İki kulvarı da bir arada yürütmeye çalıştım. İki kulvarı da yürütmeye çalışırken gemi işine gittim. Bir baktım herkes, her gemiye çıkan kaçmış. Kaçan da tabii gemi orada mecburen limanda kalıyor. Kaçtığı zaman buradan götürüyorlar Brezilya'ya. Birini götürmek zorundalar uçakla ki gemi o limandan ayrılabilirsin. Onun için kimse, yeni adamı gemiye bir türlü giremedim. 50-60 yere başvurdum. Ondan sonra ne yaptım? Koruma falan olayım dedim. Silahlı koruma. O da olmadı. Onlar da 20 yıldır, 25 yıldır aile dostu, ailenin tanıdığı insanlar istiyorlar. Ondan sonra ne yapayım dedim. Bir arkadaşım dedi ki, gel dedi, güvenlik amirliği yap. Nasıl, bu gece çalışacaksın, 12 saat gece çalışacaksın. Yani şimdi çalışmam da gerekiyor. Bir tane kızım var, bir tane oğlum var, ailem var. Bakmam gerekiyor. Dairem de artık kira, kendi dairelerim yok. Sattı, para bitti yani. Onlara yiyişine, yemesine, içmesine mecburdum yani. Bir babayım netice itibariyle. O evlatlarıma bakmak benim sorumluluğum yani. Ondan sonra ne yaptım? Güvenlik amirliğine başladım. İşte gece 12 saat, işte ilk çalıştığım yerde 8-10 kişi falan vardı altımda. Karda, kışla donuyorduk yani. 12 saat. Yolun ortasındayım yani. Bir de soğuk tepe bir yerde çalışıyordum. Tir tir titriyordum ama yapılacak bir şey yoktu yani. Aileme bakmak zorundayım. Baba olarak sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım. Yani olduğum yerde, affedersiniz yani, altıma bile tuvaletimi bazen kaçırdığım zamanlar oluyordu yani. O da dedi. Ama hep beynimi kodlayan şey vardı. Hep diyordum ki kendi kendime,
Ya diyordum babasın işte, babanın sorumluluğunu yerine getirmelisin, yapmalısın, çocukların var, bakmak zorundasın çocukların, aileni geçindirmek zorundasın falan filan. İşte neyse çalıştığım para da yaklaşık 1,5 asgari 2 asgari ücret gibiydi. Dolayısıyla bir sıkıntı olmadı. İşte kiradır, faturalardır, gıdadır, market paralarıdır falan. Ama ekstradan gidip tabii ünlü markalardan ayakkabı almalar, senede 2 kere Bodrum'a işte Voyage'lerle bilmem nelerle tatillere gitmek falan devri kapanmıştı. Ama gene de elit orta seviyede yaşayabiliyorduk yani. Fakat tabii bu çocuğum da tabii okula da son bir senesiydi. O da özel okula falan gidemedi. Sınava girdi, işte kazanamadı falan filan. Onu da ne yaptık? Dışarıdan bitir falan dedim liseyi o şekilde. Ondan sonra üniversiteyi kazanırsın, devam edersin dedim. Zaten dedim bir önemi yok. Önemli olan bitirdiğin üniversite falan diye nasihatle verirdim tabii. Ondan sonra ne oldu? Tabii bunlar bazı şeyleri belli etmiyorlar ama zamanla işte evde tripler şeyler falan başlamaya başladı. Tabii yaşımı alınca da yorgunluk başladı. Yoruluyorsunuz yani 12 saat ve yaşınızı almışsınız. Ama aileniz için çalışıyorsunuz. 2 saat ayakta kalıyorsunuz. 8 saat uyku, 12 saat 20. 4 saatiniz kalıyor. Zaten 1 saat git gel 2,5 saat. 2 saat kalıyor. Yemek yesen 1 saat, geride 1 saat çocuklara vakit ayırıyor biliyorsunuz. Ya da ayıramıyorsunuz ama çalışmak zorundasınız. Onlara bakmak zorundasınız. Yani gel gidelim şu AVM'ye gidelim. Şurada gel şuna gidelim. Mek yiyelim bilmem ne yiyelim. O fasıl bitti. İşte bu yaz nereye gidiyoruz falan faslı bitti. Denize girme faslı falan da bitti. Ama bu arada tabii annesinin babası tabii ikisi emekli oldu. Emekli olduktan sonra tabii onun annesi öldü, babası öldü. Öbürünün babası annesi öldü. Onlar 2-3 tane daire falan kaldı. 1-2 arsa falan kaldı. İkisi emekli oldu. Kira gelirleri oldu falan filan. Onların da durumları işte kaynanamla kayınvalidenin durumu falan düzeldi. Neyse ondan sonra en son süreçte 1,5-2 yıllık süreçte yani bu zamandan geriye dönüp baktığımızda eşim bana şöyle demeye başladı. Ya ben de çalışmak istiyorum falan filan, psikolojim düzelsin, hem katkım olur falan filan. İşte şimdi bazı markalara gidiyordu, alıyordu. Tabii onları almıyor. Hem onları da alırım, montumu alırım, işte ayakkabımı alırım. Kızıma da ekstra bir şeyler alabilirim. Tabii ekstraları alamıyorduk. İstanbul'da yaşanmış şartlar belli, kiralar belli, faturalar belli, market masrafı belli. Her şey ortada yani. Daha ne alabilirsin yani ekstra? Zaten lüks yaşıyorsun yani. 3+1 evde yaşıyorduk yani. Kirası ne kadar, şeyi ne kadar, hepimiz yani normal seviyedeki standarttaki insanların zaten hepsi aynı şekilde yaşıyor yani. Neyse o çalışabilir misin? Ben normalde çalışmaya karşıydım, izin vermiyordum. Çünkü neden vermiyordum? Erkeklere güvenmiyordum. Biraz allı belli erkek olunca, yakışıklı çocuk olunca kadınlar asılıyor. Kadın da biraz güzel olunca erkekler asılıyor. Fiziği de iyi olunca erkekler asılıyor yani, anlatabiliyor muyum? Zaten yakışıklı biri, zaten çirkin biriyle yapamıyor. Çirkin biri de güzel biri ya tipsiz biriyle, normalde bizim zamanımızda öyleydi. Şimdi her şey para olmuş. Neyse çalışmasına izin vermiyordum. Ben karşı değildim. Ama sonradan dedim ki tamam çalışabilirsin falan, sıkıntı yok. Tam nerede çalışacaksın? İşte bizim buradaki semtte bir fabrikada çalışacağım. Bizim semt kaliteli bir semt olduğu için, eşime de güvendiğim için tamam çalışabilirsin falan filan dedim. Bu süreçte işte bir tane arkadaşı vardı, kız arkadaşı vardı. Kaptandı, onu boşadı falan karısını. Karısının başında 2 tane de kızı vardı. Ben dedim ya dedim günah, bazen git dedim, bu kadın 2 tane kızı var, adam bıraktı bunları gitti. Bazen dedim git kal buna, destek ol, yardımcı ol falan filan. Ama neler yaptı tabii sonradan ortaya çıkacak yani. Ben bunu iyi niyetli olarak düşünüyorum. İnsancıl olarak, bir insan olarak düşünüyorum. Tabii ama herkes insan değil. Neyse bu sürede o arkadaşına falan gitmesine de izin verdim. Çalışmaya falan başladı. Neyse bir sene falan oldu. Bir sene 2 ay falan gibi çalışıyordu. Ama son 4-5 aydır ekstradan şimdi aşırı derecede 22 yıllık evliyiz yani. Bir farklılıklar, bir değişimler falan görmüyor. Bu kıskançlıkla falan alakası yok. Ben zaten kıskanacak bir tip gibi tip değilim yani, anlatabiliyor muyum? Yani böyle hani birine zarar verecek, onu bana yaptı. Yani 40 milyon kadın var, 40 milyon erkek var. Ben bugün çıksam gitsem zaten 39 milyon 900'de bir tane kabul edeni bulurum yani. Bunda bir sıkıntı yok. Onun için hani kıskanma falan bana ters, böyle şeyler ters. Daha çok güven ve saygıya dayalı bir kafam var yani. Güven saygı olduğu sürece sıkıntı yok. Güveniyordum eşime. Tabii saygı da duyuyordum. Onun için hayatta en güvendiğim insandır. Yani bu süreçte tabii babamı da kaybetmiştim. Tek o kalmıştı. Ve neticede çocuklar falan da büyüyüp evlenip gidecek. Neticede onunla biz beraber kalacağız yani. Onun karakterine, sağlamlığına da çok güveniyordum. Onun için çalışmasına falan da izin verdim. Ama son 3-4 aydır böyle değişik değişik giyim tarzında, aşırı makyaj, dekolte tarzında, yani kendini bir vitrine sunma, vitrine konma durumunu sezmeye başladı. Normalde çalışan bir insan gider saatinde işini gelir, seviyeni koyarsın, mesafeni ayarlarsın. Gidersin gelirsin çalışıyor. Abi tuhaf tuhaf şeyler, hareketleri, yürüyüşler, böyle catwalk yürüyüşleri falan filan, böyle değişik yürüyüşler falan, değişik oturuşlar, böyle acayip bir şeyler görmeye başladım. Tabii bir ara şey de oldu, bipolar bozukluk falan bir şeyler dedi bana, ne olduğunu bilmiyorum. Neyse psikoloğa gidiyorum, tedavi dedim, git psikolojik sigortam var, şeyim var. Gidersin seansa, herkes gidiyor yani, herkes seansa gidiyor. Kendini yani tedavi edemeyen, ruh haline sahip olamayan insan zaten hepsi şeye gidiyor, tedaviye gidiyor. Bunda bir sıkıntı yok psikoloğa gitmekte falan filan. Sen kendini iyileştiremiyorsan, empati yapamıyorsan, aynanın karşısına düşüp kendini eksiklerini, noksanlıkları, yanlış yaptığını değerlendiremiyorsan zaten psikoloğa gideceksin, başkasından yardım isteyeceksin. Başka yolu yok yani. Neyse böyle tavırlar falan, değişiklikler falan gördüm. Yani bu 1-2 ay falan böyle anormal hareketler, ekstradan sosyal medyalar falan kullanmalar, böyle telefonla fazla konuşmalar, arka taraflarda konuşmalar falan filan. İşte ya şüphelendim, bir gece ansızın böyle pat diye kalktım yataktan yani. Allah tarafından mı oldu, nasıl oldu bilmiyorum yani. Her neyse bunun bir önemi yok yani.
Kalktım falan. Eşimin telefonunu aldım. Eşim diyorum, bakın hala saygıdan dolayı. Yani o kadın demem lazım normalde. Ve saygısızca aşağılamam lazım. Ama benim tarzım bu değil. Ben yani efendi insanım. Anlatabiliyor muyum? Kaliteli bir insanım daha doğrusu. İnsan kendini kaliteli demesiyle olmuyor ama işte konuşma tarzıyla, uslubuyla, Türkçesiyle de belli oluyor yani. Yani böyle bir insan olduğum için aldım telefonunu falan. O telefonda Allah Allah yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir evli bir kadının yani tamam, o ekstra cinsel bir şeyler görmedim ama ya bir kadının bir erkekle amiri olur, iş yerindeki arkadaş olur, bir mesafe olur. Yani bir mesafe, bir sınır koyarsın, anlatabiliyor muyum? Onu dengelersin. Neticede sen bir kadınsın yani. Kadın istediği zaman erkek bulabiliyor ama erkek istediği zaman kadın bulamıyor. Sen mesafeyi, evli 2 çocuk annesi biri olaraktan bu mesafeyi ayarlamak zorundasın. Ondan sonra bir baktım kaldırdım tabii, dürttüm böyle falan filan. Ya utanmıyor musun dedim ya, bu üslup ne, bu tarz ne? Yani bu amirinle konuşmalar, iş yerindeki arkadaşları bu seviyesiz, hadsiz, kur yapar tarzındaki konuşmalar ne dedim ama sinirlendi falan filan, üstüme falan saldırdı, şey yaptı, ben kendime çekildim, baktım telefonu istiyor, hala beni ittiriyor saldırıyor yani, gelişiyor ama ben hiçbir şey yapmadım, bir ara sinirlendim, tuttum böyle falan ama ekstra bir darp marp olayı asla yapmadım. Darp yapılacak bir durum yok yani, ne gerek var darpa ya, niye döveceksin yani, zaten onu yapan insan ne yaptığını bilmiyor mu yani? Neyse, ondan sonra dedim hemen annesini aradım, gelin dedim kızınızı alın, bak dedim yani, ama ben kontrollü bir insanım çünkü güvenlik de yapıyorum, amir de olduğum için bir sürü sorunlarla yaşanıyorum, artık kendimi kontrol etme mekanizmam mükemmel yani, anlatabiliyor muyum? Ekstra güçlüyüm yani bu konuda. Artı bir de silahlı olduğum için şeyi de alıyorum, psikiyatri kontrolü falan oluyor, devletin özel araştırması oluyor, emniyet araştırıyor, İçişleri Bakanlığı, kaymakamlık hepsi onay veriyor yani, aylarca 3 ay falan sadece bunun araştırması sürüyor yani. Onay veriyor yani, neticede benim psikiyatrik olarak mükemmelim, hiçbir sıkıntım yok, anlatabiliyor muyum? Ve adli sicilim de temiz. Adli sicilim temiz olmasa zaten silahlı çalışamam. Sicilimde de sıfır, hiçbir şey yok yani. Kaldırdım annesini falan, çağırdım. Gelin işte, yarım saat sonra o evde kimse yoktu. Sadece ben ve eski karım vardı. Oğlum falan oradaydı. Kızım da oradaydı. Geldi annesi babası oğlumla beraber, kızını getirelim dedi. Yok dedim, kızım karıştırma bu mevzuya dedim. Yani kızım daha o küçük, 11 yaşında. Kızım bu konuya karıştırmayın dedim. Ondan sonra ne oldu? Geldiler falan eve, ya dedim bak telefondaki mesajları falan her şeyi gösterdim. Oğluna falan, oğluma falan da. Oğlum dedi ki utanmıyor musun dedi. Anne dedi, bak dedi kaç yaşında, Allah dedi cezanı versin falan, bu tarzı şeyler söyledi annesine. Neyse. Ondan sonra aldılar kızlarını gittiler yani, annesiyle babası hiç. Sesleri hiç çıkıyor. Abi 2 gün sonra işte WhatsApp görüşmeleri falan aradılar beni, görüntülü falan. Ben mi aradım, onlar aradı galiba konuşmak amacıyla. Oğlumla iletişim kurmam gerektiğini söyledi. Neyse hatırlamıyorum. Neticede bir WhatsApp'tan görüntülü bir konuşma oldu. Konuşmada işte dedi, eşin dedi bipolar bozukluk, ağır haplar kullanıyor, senden saklıyor, sana söyleyemiyor falan. İşte hayaller kuruyor, kafasında canlandırıyor falan. Biz de işte Kur'an-ı Kerim'e el bastı falan, böyle bir şeyler yok kesinlikle, yanlış düşünme. O hayal kafasında canlandırıyor falan. O da geldi işte söyledi, ben kafamda canlandım, gerçekten böyle şeyler yok falan filan. İşte çocuklarımız var falan filan deyince eve geri döndü. 2 gün evde kaldı. 2 gün sonra eve geri döndü. Ondan sonra ben dedim ki buna, Affan'a dedim ki oğlum dedim, bak dedim bu WhatsApp mesajların görüntülerini falan ben almıştım. Bak gel dedim, bunu kendi başıma oğlumun yanıma çektim. Bak dedim bunu sil, ben dedim her dakika bunlara bakarım, benim sinirim bozulur. Yani ben kontrollü biriyim ama her insanın da bir dayanma sınırı var, limiti var dedim. Yani bunları sil ama dedim, ben dedim mezara girinceye kadar dedim bunlar dedim senle benim aramda kalacak oğlum dedim. Söz mü? Söz baba dedi. Sildirttirdim, onunla benim aramda, ben ölene kadar kalacaktı. Ondan sonra baktım işte eşim işten falan çıktı, işte telefon hattını değiştirdi falan filan. Neticede 40-45 gün geçti. Bu tabii, bu arada ben tabii fazla muhatap olmuyorum. Bundan sonra neyin muhatabın olacağım yani. İşte ama baba olarak işime gidiyorum, geliyorum, görevimi yapıyorum falan filan. O annelik görevini yapıyor çocuklara falan filan. Neyse 45 gün geçti. 1,5 ay yaklaşık geçti. 1,5 ay geçtikten sonra şöyle bir şey oldu. Ben dedi, annem dedi ameliyat oldu dedi. Anneme gideceğiz dedi, hepimiz dedi. Bayağı oldu dedi olalı. Onu görmemiz lazım dedi. Tamam anne bu yani. O süreçte ben tabii ekstra anormal yerlere gitmesine izin vermiyordum. Daha doğrusu o da çıkmıyordu çünkü bu yaşananlardan dolayı. Neyse ondan sonra tabii annen dedim, gideceksin tabii. Ne dedim, gitme mi diyeyim dedim yani. Annen yani. Ya şimdi annenin ne olduğunu ben biliyorum çünkü ben annem ölmüş, annemi kaybetmişim. Babam ölmüş, babamı kaybetmişim. Ne olduğunu ben iyi biliyorum yani. Ne kadar annemle kavga etsem, babamla kavga etsem vicdan azabı çekiyorum. Gidiyorum mezar taşına ağlıyorum, şey yapıyorum yani. Her neyse gitti işte, 2 gün önce dedesi geldi kızımı aldı. 2 gün sonra kendisi gitti. 2 gün sonra da oğlum gitti. Hepsi orada oldu, toplandılar, tamam mı? Abi 3 gün sonra telefon geldi, işte oğlumla iletişim kurduk, nasıl yaptım? Oğlumla bir şekilde konuşurken oğlum bana dedi ki ben dedi annemle dedi şey yapacağım. Annemle kız kardeşimle beraber anneannemle yaşayacağız. Artık bir daha buraya dönmeyeceğiz biz. Biz anneannemle hayatımızı sürdüreceğiz. Dedim sen dedim manyak mısın dedim yani. Sen dedim nasıl böyle bir şey karar veriyorsun? Ya sanki evin reisi babası. Sen dedim nasıl böyle bir şey karar? Sen dedim manyak mısın? Rahatsız mısın dedim yani. Sen dedim benim kızım 10 yaşında, sen dedim onun babası benim, ben dedim karar vereceğim bilmem ne bilmem. İşte bu biraz tabii uslup belki bozulmuş olabilir, hatırlamıyorum ama bunu kim der, böyle bir şey olur mu? Ben babayım, benim yerime evladımın nerede okuyacağını, nerede gideceğini, nerede yaşayacağına karar veriyor 10 yaşındaki kıza yani. Ya dedim sen dedim neyse tamam, sen dedim kendin yaşarsın, ben dedim kızımı geleceğim alacağım dedim. Ama almadan önce de gittim okulun öğretmeniyle konuştum, rehber öğretmeni bana dedi ki ya dedi 3 ay kalmış, 4 senedir aynı okul, aynı öğretmeni. Geri dönmesi lazım falan dedi okula, psikolojisi bozulmasın. Benim için de kızımın psikolojisi önemli.
Benim için ben iyi insan olduğum için, daha doğrusu iyi insan değilim. İnsan vasfını kaybetmemiş, insan olarak kalmayı korumuş nadir insanlardan biri olduğum için tabii her zaman kendimden önce karşımdakini düşünüyorum. Öyle deyince öğretmeni ben de aradım buna. Ben dedim kızımı geleceğim alacağım dedim, haberiniz olsun. Neyse gittim. Kızımı almaya geleceğim dedim. Öğretmeni istiyor dedim. Ondan sonra gittim falan, gittim aşağıda börekçide oturuyorum. Hemen binaların yanında börekçi var. Börekçinin bahçe yol kenarı. Onun orada oturuyorum. Abi baktım aşağıdan zili çaldım, kızım getirmiyor. Zili açtım, aşağıdan oğluma 7-8 kere seslendim ama hiçbir şey yapmadım yani. Orada oturuyorum. Baktım açmıyorlar. Herhalde dedim duymuyorlar falan, hazırlık yapıyorlar, gelecek aşağıya falan dedim. Bir baktım 2 dakika sonra oğlum aradı. Bana diyor ki baba dedi dedem gelecek polislerle. Dedim ne polisi yani? Ya ben şok. Abi ne polisi yani? Polislik bir durum yok yani. Anladın, ne polisi dedim yani. Bir salak benim ya tabii. Ya ben şimdi kendimi hiçbir şey yapmadığım için milletin net kurnazlıklar, şark kurnazlığı böyle dalavara çevirdiğini tahmin etmiyorum tabii. Millet dediğim de benim ailem. Ondan sonra bak hakikaten 2 dakika sonra polisler bizleri senden hepimiz şikayet. Ne şikayet edildim, ben dedim burada geldim oturdum kızımı dedim götürmüşsünüz kızımı, geldim öğretmeni istiyor okuluna devam edecek dedim yani. Karakolda öğrenirsin dedim. Karakola bir gittim tabii. Karakolda abi bunlar ne yapmış biliyor musun? Bunlar şimdi 1,5 ay önceden 2 gün sonra beni aradılar ya eve görün dedi. O gün bir darp raporu almış. Darp raporu almış tabii, bunları ben sonradan öğreniyorum. Bunları önceden göremiyorum yani, çoğun avukatım da yoktu. Vardı da yoktu yani. İlgilenmiyor daha doğrusu paralı avukat olmadığı için. Tabii bunlar şimdi mahkemeye düştükten sonra iş orada tabii girip E-Devlet'ten falan hepsini, vatandaşlık yaptan hepsini görebildim yani. Ha bunlar şimdi ne yapmışlar biliyor musun? Bunlar 45 gün önce de hani 2 gün evvel ağlayıp eve dönmeden önce bir darp raporu almışlar. Tesadüf şu ki darp raporunda darp çıkmıyor. Darp çıkmıyor, tamam mı? Darp raporunu okudum. Darp raporunda diyor ki yani alnında bir kesik, burnunun kenarında bir ödem, bu. Bu deniyor yani. Çene kısmında da hafif bir çizik. Bu diyor yani pansumanla giderilecek. Hani darp marp vardı diye bir şey demiyor, tamam mı? Şimdi bunlar bu darp raporunu almışlar. Tabii buradan bir şey çıkmayınca ne yapmışlar? Ertesi gün fotoğraf çekmiş. Tamam, dirseğine ne olmuşsa artık dirseğinin fotoğrafını çekmiş. Karakola ifade vermiş. Demiş ki karakola. Neyse devam edeceğim. Karakola gittik. Karakolda tabii bir baktım. Kayınpeder falan bir trip. Kayınvalide gelmedi. Ama karakol tabii benim ikamet ettiğim semt değil, başka bir semtte karakol şikayeti var. Ama orada bir olay yok. Hiçbir yapılmış bir şey yok yani. Neyse. Karakolda karşı taraf demek ki annesi babası önceden ifadelerini vermiş. Çünkü onlar ifade vermeye gitmediler. Bunları sonradan öğrendim. Ama ifade vermişlerdi. Sonra işte eski karım geldi. Girdiği böyle bir süslenmiş böyle yürüyüşü falan bir değişik. Beni hemen uzağa falan aldılar böyle diğer tarafa. Sanki bir şey yapacakmışım gibi. Zaten bütün erkekler sanki potansiyel tehdit. Neyse bazı öyle var yapanlar, televizyonlarda görüyoruz da herkesin tarzı farklı, herkesin yoğurt yiyişi farklı. Neyse ondan sonra ifadesini verdi çıktı. Bir baktım oğlum geldi. Benimle hiç konuşmadı. O da girdi ifadesine. Beni bahçe tarafına aldılar ama bahçede oturduğum yerde bir pencere vardı. O pencereden oğlumun da içeride ifade verdiğini görüyorum. Ama ifade verirken yani suratı falan bir değişik yani, anlatabiliyor muyum? Sanki bir yana düşmanı gibi bakıyor. Pencerede hem ifade veriyor hem ifade verirken böyle benim dışarıda olduğumu gördü. 3-4 kere böyle gözü yukarı aşağı kaydı. Bana baktı. Ben de anladım ki tabii benim orada her şey kurgulanmış önceden. Benim aleyhimde ne aklına geliyorsa doğru yalan demeden her şeyi orada ifade olarak verecek. Ondan sonra çıktılar falan filan. Dedi 4 kişi sizden şikayetçi. 4 mü dedim falan, böyle şaşırdım. Bekleyeceksiniz dediler. Nezarete aldılar. Pardon, önce savcıyla konuştular. Savcı demiş ki bunlara sabah gelsin bir göreyim. Tabii nezarette falan ayakkabılarımı açıldı. Hava soğuk, buz gibi. Nezarette bayağı soğuk bir yerde. Soğuğa alışığım zaten, gece çalışıyorum kulübede çalıştığım için. Neyse gittim falan ama çok zor. Geçen bir hayatımda bu yaşıma kadar geçirdiğim en zor geceydi diyebilirim. Gerçekten yani. Hani sabah oldu falan, hastaneye götürdüler. Tabii hiç kimsede darp marp bir şey yok. Olay da yok zaten. Ya kalkı falan da yok, bir şey de yok zaten. Ama önceden tabii bunlar bunu ayarlamışlar. Savcıya gittim. Savcı tabii oradan hemen beni tutuklanmamı istedi. Mahkemeye suç cezaya sevk etti. Suç cezaya çıktım. Suç cezaya çıkınca tabii ben başımdan geçen her şeyi anlattım hakime. Tabii hakim falan da dinleyince beni, tabii olayların tamamen benim tarafıma dönebilme ihtimali var diye mahkeme kararının sonuna da gereği düşünüldüğü kısmına da yazdı. Ama benim sicilim temiz. Şimdi 4 kişi var yani, 4 kişi aleyhinde iftiralar var, anlatabiliyor muyum? Seni ipe götürmeye çalışıyorlar. Tabii bunu hakim nereden bilecek yani? Çünkü daha bir araştırma yok, bir şey yok. Onun için o da elindeki belgelere göre tabii ki karar veriyor ama benim tertemiz olmamdan dolayı, bir de mesela silahlı olarak çalışıyorum. Tabii GBT'm falan da çok temiz, sicilim de çok temiz ve hiçbir suç kaydım sıfır. Bir tane bir suç kaydım yok, bir olayım olmadığı için beni ev hapsine verdi. Mecbur kaldı daha doğrusu, çünkü 4 kişi birden aleyhinde şikayetçi. Ondan sonra ne oldu ama ev hapsi kararını verirken şu şekilde verdi. Yani kavuşturma aşamasına geçinceye kadar, yani soruşturma bittiği an otomatik kavuşturma aşamasına geçildiği zaman serbest bırakılsın diye verdi. Süreli verdi ev hapsini yani.
Neyse geldiler falan, eve geldim. Evde işte ayağıma kelepçe falan taktılar. Tabii ama şunu da anlatayım, bu da önemli. Çünkü benim hiçbir suç kaydım yok. Ama o gün tabii savcı karşısına götürülürken ve oradan suç ceza mahkemesine çıkarılırken elimde böyle tabii kelepçe. Hayatımda ilk defa da bileklerime kelepçe takıldı. Daha sonradan bunun detayını anlatacağım. Neden olduğunu falan her şeyi size söyleyeceğim. Burada anlatacağım. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya ne biçim adamsın sen, bunu burada niye anlatıyorsun? Ya kardeşim benim niyetim farklı, anlatabiliyor muyum? Benim niyetim şu. Ben şimdi insan olduğuma inanıyorum ve benim bir ömrümün olduğuna, bir süremin olduğuna inanıyorum. Herkesin inancı farklı, anlatabiliyor muyum? Ben yarın öbür gün öldüğüm zaman burada anlatacaklarım birkaç kişiye tecrübe olursa, bana 3 kulu vallahi Mevlam okur da bu bana yeter yani, anlatabiliyor muyum? Benim başka bir derdim yok yani. Ben burada tutup da goy goy yapmıyorum. Ben burada anlatıyorum, birkaç kişiye yol göstereyim, hayatım tecrübe. 30 yıl beklemesi mi lazım adamın benim yaşadıklarımı yaşayıp ondan sonra aha ben ne yaptım, ne salakmışım demesi için? Ben bunun için bunları anlatıyorum. Ben burada bir kişiye bile faydalı olabilirsem, bana bir dua ederse bu bana yeter, artar bile, anlatabiliyor muyum? Benim bakış açım bu yani. Neyse ondan sonra evde işte kelepçe, elektronik kelepçe falan takıldı. Ama itiraz ediyoruz. Tabii elektronik kelepçe takılınca tabii kıdem tazminatım yandı. İşten ayrılmak zorunda kaldım mecburen. İzin hakkım vardı. Yeni doldurmuştum. 2. yıl izin hakkım yandı. Çünkü kendim ayrıldım. Tam kullanamamıştım onu da. İşimle de yeni kontrat yapmıştım 3-4 ay evvel. Çünkü biz normalde taşeronla çalışıyoruz. Taşeron gitti. İlk defa yönetimle kontrat yaptık. Ömür boyu yani çalışabildiğin süre kadar. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. 30 yıl. Allah ne kadar uzun ömür verirse, böyle bizim işte pek olmuyor. Biz her sene kontrat, taşeron değişiyor. Kontrat yenileniyor. Böyle ilk defa da böyle bir kontratı daha tabii iptal etmiş olduk mecburen bu yapılanlar yüzünden. Kelepçe takıldı ama ben diyordum ki, mesela müdürle gittim konuştum ya, 15-20 güne kadar zaten avukat da diyor ya bu işlerde bir şey yok zaten. Bir ay kadar bu çıkar çalışırsın falan. Bir ay oldu, 2 ay oldu, itiraz etmedim, 2 ay oldu, hala tık yok. 3, 4, 5, 6, 7 ay oldu yani. Bu arada da tabii 8-10 kere de itiraz oldu. 7 ay oldu. Tabii bu zorluyor insanı yani, anlatabiliyor muyum? İnsan, şimdi ben burada tek başıma kaldım. Ben şimdi normalde yemek yapmasını bilmiyorum. Çamaşır yıkamasını bilmiyorum. Ütü yapmasını bilmiyorum. Hastalansam, çocuklar hastalandığı zaman ben sabaha kadar çocuğun başında hiç uyumadan bekliyordum yani, anlatabiliyor muyum? Eski karım da hastalansa onu da sabaha kadar bir saatte bir kalkar gider bakarım yani. Bu insanlıkla ilgili bir şey yani, anlatabiliyor muyum? Para olması ya da olmaması insanlığı öldürmek anlamına gelmiyor. İnsan olmak farklı bir şey yani. Ve bu şekildeydi. Tabii bundan sonra ne yaptım? Bu süreçte ben yemek getiriyor insan, bir kere kapıcı getiriyor, 2 kere biri getiriyor. 3. gün yani getirmiyor ki insan, markete gidemiyorsun. Devamlı şeyden alıyorsun. Gelir bile yok. Yani gelir yok, bir şekilde idare ettim. Yemek yapmayı öğrendim. Çamaşır yıkama, ütü falan, bunların hepsini tabii bu süreçte öğrendim. Neyse 7 ay ayağımda kelepçeyle geçirdim. Hatta 8. aya girmiştik. 8. aya girdiğimde ya ne dedim bu yani, avukat diyor ki ya böyle bir şey olma ihtimali yok ya, senin gibi bir şey yapmadın. Senin gibi durumunda ya adam vuranlar dedi 2 ayda şey oluyor dedi yani, anlatabiliyor muyum yani. Sen dedi bir tuhaflık var senin işinde falan dedi, ama tabii bunların tanıdıkları falan vardı, ben öyle tahmin ediyorum. Biraz da annesi falan da ağzı laf yapıyor, ağlaması paflaması yalanı bol, anlatabiliyor muyum? Gitmişlerdir orada ağlamışlardır savcıya, ama bak televizyonlarda görmüyor musun, bütün erkekler de böyle, bu da böyle dedi ön yargıyla, ben de arada gittim yani, anlatabiliyor muyum? Olan bu oldu, sonradan ortaya çıkacak zaten her şey. Neyse 8. aya girdik. 8. ayda savcı benim itirazlarıma hiç bakmayan, 50 kere itirazlarımı söyledim. Ya kardeşim, eşim dedim tedavi görüyor. Şizofren tedavisi görüyor. Bipolar bozukluk ilaçları kullanıyor. Bunun bir SGK kayıtlarına bakın. Psikoloğa gidiyor. MRS kayıtlarına bir bakın. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlar bana iftira attı diyorum. Yani hiç umurumda bile değil yani. Bir kere ya gidiyorum telefonunu alın dedim. Telefonunu yakalım. Telefonunu bir inceleyin diyorum. Hiçbir inceleme, hiçbir şey yok. Neyse ondan sonra 8 ay sonra savcı dedi ki pardon dedi, sen dedi Büyükçekmece'de oturuyorsun değil mi? Senin yerin Büyükçekmece, biz sana bakmıyoruz dedi yani. Ya böyle bir şey. Ondan sonra buraya gönderildi yani, aynı gün bırakıldım yani. Ya böyle bir şey olur mu yani? Sen beni 8 ay tuttun ya. 8 ay tuttun. Her itiraz dilekçesinde zaten adım, soyadın, adresin, telefon numaran yazıyor. İkameti falan zaten yazılıyor ya. Neyse ondan sonra buradaki hakem dosyaya baktı. Tabii o an kovuşturmaya da geçildiği için kovuşturmaya geçildiği zaman tabii dosyaları da ben UYAP'tan falan görmeye başladım yani. Neyse kelepçe çıktı ayağımdan. UYAP'a gireyim dedim. Ya bunlar dedim nasıl, beni ne yaptılar, ne dediler yani tam dedim. Ya ben hala şimdi ben bir şey yapmadım. Şimdi ben bir şey yapmış olsam yaptım derim zaten yani. Öyle yalan benim tarzım değil. Bana göre yalan kurnazlık değil, karaktersizlik yani. Yalan söylersin, bir arkadaşın arası bozulur, birinin işini yap, ama birinin hayatınla oynayacak, ömrünle oynayacak, işinden edecek, kıdeminden, tazminattan, bir babaya da bu kadar yapılmaz yani. Ya ne yaptım dedim yani ben. Hiçbir şey yapmadım gerçek. Yapsam zaten karakterli bir insanım, söylerim yani, ondan bundan çekinmem yani. Ama ondan sonra bir baktım, Allah neler yazmışlar. Annesi, babası, kendisi ve oğlu. Oğlumun yazdıkları zaten efsane, 2 sayfa benim halimde tutup ifade vermiş yani. Polislere şöyle dedi, polislere böyle, hepsi yalan yani. Yani yalan iftiralar, babam işte beni her gün dövüyordu, her gün dayak atıyordu bana, her gün seni öldüreceğim diyor falan filan. Ya ben şimdi bak, annemden çok dayak yedim. Bizim kuşakta böyleydi. Takünye terlik. Böyle büyüdük biz yani. Onun için ben evlatlarıma bir fiske dahi vurmadım. Eğer bir fiske duyduysam Allah bir dakika daha ömrümü uzatmasın ya.
Yapmadım yani. Çünkü onu yaşayan bir insan olduğum için aynısını yapmadım. Dikkat ettim. 20 yaşındaydı benim oğlum, 19 yaşındaydı. Bir kere vurmamışımdır ona. Bir kere vursam bile bir kere belki kıçını orasına burasına yan yerlerine vurmuşumdur yani. Yapmam yani, tarzım değil yani. Onu yaşamışım ben, aynı şeyi tekrar anamın evinde yaşadığını evladıma yaşattırır mıyım kendi evimde? Yok öyle bir şey. Ama neler söylemiş yani. Bak, onu en iyi ayakkabılarla büyüttüm. Aylarca, yıllarca ayağımda salladım bak. Uyumuyordu. Hiç uykusu yoktu. Gece 2'de, 3'te, 4'te, 5'te dışarıdaydım. Arabaya alıyordum, koltuğa bağlıyordum. Pusetini koyuyordum, gezdiriyordum, uyuyordu. Tam geliyordum, yatağa getiriyordum, yatağına koyuyordum. Gene uyanıyordu. Gene. Ondan sonra ayağımı alıyordum. 2-3 saat ayağımda alıyordum. Dazlık dairemi sattım. Sadece onu özel okulda okutabilmek için, ona kıyamadığım için yani. En iyi marka ayakkabıları aldım. Kavanoz mamaları alıyordum. Organik olsun diye, bağışıklık sistemi güçlü, çok hastalanıyor, hastalanmasın diye. Yani neler yaptım neler yani. Allah şahit, Allah biliyor. Eğer bunlardan bir tanesi bile yalansa Allah zaten hesaplaşacağız yani. Mahşer var, şey var ya. Yok, neler yaptık, neler söylemiş babası için yani. Yani benim neler yaptığımı, benim bütün arkadaşlarım, ben bunlar için bütün arkadaşlarımı bıraktım. Arkadaşlarımla görüşmeyi kestim yani. Neler yaptığımı, zaten onu nasıl büyüttüğümü en az 50 tane arkadaşımı getiririm söyler yani mahkemeye yani. Nasıl baktığımı, nasıl baba olduğumu yani. Neyse, ondan sonra eski karımın söyledikleri, neyse, o kendini kurtarmak için tabii yaptığı bokluklar, şeyler ortada olduğu için onu kurtarmak için onun yalan söylemesi normal. Ama annesinin söyledikleri falan filan, her gün dövüyordu kızımı her gün. Ya ne dövmesi her gün ya? Ya düşünsenize, 22 yıl her gün dövüyormuşum. Ya 22 yıl kim dayanabilir her gün dayağa ya? Ya benim dayak atacak halim var, benim kavga edecek halim var. Zaten düşmüşüz geçim derdine, şeyin hiç öyle bir şey yok, alakası yok. Ama işte şimdi bunlar oraya gittiler ya, orada tabii çevreye göre merak edecek. Ya bu niye geldi buraya? Bunun çocukları niye burada? Tamam mı? Ya benim kızım böyle yaptı diyemez ki yani, anlatabiliyor muyum? Bu ne diyecek orada? Aa, bu her gün dövüyordu diye şey yapacak, işte bunun kılıfını uydurdular yani. Meğerse, neyse, konuya geliyorum, 45 gün önceden darp raporu almışlar, tamam mı? Darp raporu. Hani 2 gün WhatsApp'ta görüştüler ya, eve gelsin yuvanı yıkma falan. Darp raporu ama 45 gün saklanmış. 45 gün sonra ben oraya gittiğimde, kızımı görmeye, öğretmeni söyledi kızın okuluna devam etsin. Kızımı almaya gittiğimde bunların şikayeti darp raporuna göre darp raporuna istinadenmiş ya. Bunu kurmuşlar. Önceden annesi babası ifadelerini vermiş. İfadeler, her şey hazırlanmış. O gün de oğlumla eski karım ifadesini verdi. Darp raporu. Ama bu darp raporunda benim şansıma hiçbir şey çıkmamış. Yani ben bunu en son kavuşturma aşamasında, mahkeme aşamasına geçince öğrenildim. Hiçbir şey yok. Darp raporunda bir morluk, burada bir yanakta bir çizik, 2 dakikalık pansumanla giderilecek şekilde çıkınca darp raporu, bunlar bir gün sonra gitmişler, dirseğinin fotoğrafını çekmiş cep telefonuyla. Onu demiş ki, pardon demiş, ben unuttum söylemeyi demiş doktora. Onun için darp çıkmadı ama darp var. Aha demiş, telefon çektim, fotoğrafı ekletmiş yani. Darp raporunda darp yok ama fotoğrafı ekletiyor darp var diye. Aa, unuttum pardon demiş yani. Ya böyle bir şey olur mu? Ondan sonra oğlum da şahit olmuş. Oğlum da diyor ki, ben görmedim ama annem bana söyledi ki diye, annemin söylediğini söylüyor. Şikayetçi olan annesi. Ama annesinin söylediğini, kendisinin söylediği zaten karakol ifadesinde de var yani. Ondan sonra bir şey uydurmuşlar, bir bıçak uydurmuş, bıçakla yaralama. Ama bıçak bulunamamış ya. Bıçakla ilgili bir, sen bu bıçağı bulabilmek için böyle bir olay olması lazım. Bir de bıçağı araman lazım. Sen gelip arayacaksın bıçak. Aramadığın şeyi sen nasıl bulacaksın? Zaten arasan bile bulma ihtimali yok, çünkü öyle bir olay yok yani. Bir de ifadeye yazmışlar. Bulunamadı. Ele geçirilemedi. Ele nasıl geçir? Şey ele geçirilemezse aranması lazım. Aranmayan şey zaten ele geçirilemez. Zaten aransa da ele geçirilemez. Zaten öyle bir olay yok. Zaten öyle bir olay olmadığı darp raporunda da belli. Darp raporu tutmayınca, bu sefer istedikleri gibi olmayınca, bu sefer cep telefonunda birine bir şey yapmış, ne yapmışsa artık. Onun fotoğrafını çekmiş. Aa, ben unuttum, darp vardı. Bak, o doktora söylemeyi unuttum, pardon, bu fotoğrafta var. Aha, çekiyorum, fotoğrafı veriyorum. Lütfen bu fotoğrafı ekleyin demiş. Ya açık. Bu benim uydurmam değil. Bu tutanaklarda yazıyor. Karakol tutanaklarında var ya. Ya buna istinaden beni aylardır böyle tuttular ya. Böyle. Neyse, sadete gelelim. Şimdi ben bunu neden anlatıyorum? Ben bunu şimdi 20 yaşındaki, 22 yaşındaki, 25, 30, 35 yaşındaki çocuklara, gençlere örnek olmak için, hayat tecrübelerini aktarmak için anlatıyorum. Anlatabiliyor muyum? İlk evlendiğimde benim eşim bana asansörlerde, Ataköy'de bir özel hastanede çocuklarını doğurdu. Orayı yıktı. Tamam mı? Bana haykırıyor. Aa, bilmem ne bilmem ne. Seni çok seviyorum bilmem ne. Anlatabiliyor muyum? Çünkü neden seviyor? O zaman para vardı. Altta spor araba vardı. Yazlık vardı. 2 tane kışlık daire vardı. Anlatabiliyor muyum? Ne zaman ki o zaman ben daha deliydim. Şimdi genç olan insan tabii ki deli oluyor. Damarında kan oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ama şu an 10 yıldır, 15 yıldır işte bu parayı kaybetmekten dolayı evde hiç susuyordum. İşime gidiyordum, geliyordum. Esasında ben eşime asla vurmadım. Asla bir dayak falan, kesinlikle. Boşanırız der, tamam boşanırız derdim ben yani. Boşanmak sorun değil yani. Ya ona erkek, bana da karı çok yani. Anlatabiliyor muyum ya? Sıkıntı değil yani. Ama bunu bana söylemesi lazımdı. Ya sen bir evliliksin, senin bir ailen var, aile çocukların var. Sen çocuklarına izinsiz kur yapıyorsun ya. Başkalarına kur yapıyorsun. Böyle bir şey olur mu yani? Ve senin annenle baban ve ailen bunu yasaklamak için, senin yaptığın kusuru örtebilmek için benim üzerimden yürüdüler ve bana bu tuzağı kurdular yani. Anlatabiliyor muyum? Ve ilk duruşmam oldu.
boşanma ile ilgili ilk duruşmada annesi, geçenlerde annesi gitmiş şahit olarak. Benim de şahitlerim var. Zaten benim şahitlerim aile içinden değil. Beni etraftan, işten, apartmandan, oradan buradan, dışarıdan tanıyan insanlar. Bunun annesi ve oğlu. Anlatabiliyor muyum yani? Şimdi annesi zaten ne yalanlar söylemiş. 20 yıl boyunca her gün karımı dövüyordu demiş. Kızımı dövüyordu demiş ya. Anlatabiliyor muyum? Niye böyle diyordu diyebilirsiniz. Bir insan nasıl, neden dediğini de söyleyeyim ben size. Ben annesiyle 5 yıldır görüşmüyordum yani. Görüşmüyordum. Görüşmediği için buraya benim evime gelemiyordu. Kalamıyordu. Evime gelip kalamadığı için, ben onunla muhatap olmadığım için onun bana karşı garizi vardı. İkinci sebebi de ne? İkincisi kalkındı. 3-4 tane daire kaldı. 1-2 tane arsa kaldı. Önceden merdiven siliyordu yani, anlatabiliyor muyum ya? Benim durumum kötüleşti. Onun durumu iyileşti. Bu durumda da oğlum niye böyle yaptı? Oğlum da tabii Z kuşağı. Z kuşağı da fırsatçı, menfaat. Nerede menfaat var? Şimdi ona her gün cebine 200-300 lira koyuyor. Her şeyini alıyor. Bir dediğini iki etmiyor. O da tabii nerede çıkarı varsa o tarafa doğru kaydı. Babasının yaptığının hiçbir önemi kaldı mı onun için? Asla kalmadı. Yani sonuç itibariyle gençler, bu size anlattığım belki yarım saatlik bir video sürdü ama 35-40 yılın bir hayat tecrübesi. Bir, kimsesi, çoğunluk için söylemiyorum bunu, %90 için söylüyorum, %95 için. Kimse sizi siz olduğunuz için sevmiyor. Herkes sizi, sizin ona verdiğiniz fırsatlar, parasal çıkarlar için seviyor. Gerçek sevgi çok nadir var. %1, %2 annelerimizin, babalarımızın zamanında gerçek sevgi, gerçek aşk, İyi ve kötü gün, hastalık ve sağlık vardı. Şu an kesinlikle bir yok. Eşiniz de olsa, çocuğunuz da olsa kişisel çıkarlarına göre maalesef hareket ediyorlar. Benim başıma gelenlerden ders çıkarın. Bunları kendinize bir ders olarak belirleyin. Evlilik güzel bir şey ama evlilik hakikaten fedakar, eşine saygı duyan, kaliteli bir insanla yapılırsa evlilik güzel. Yoksa evliliğin hiçbir anlamı yok yani. Ve çocuklar Z kuşağı, aman tanrım yani. Yani aşırı derecede duygu yok, his yok. Baba anneye karşı gerçek sevgi yok, çıkar ve fırsat üzerine kurulmuş. Kesinlikle kimse yanlış anlamasın. Bu söylediklerim %98'lik, %2 istisnalar tabii ki var. Ama bu da bana bu yaşta bile büyük bir hayat tecrübesi oldu. Hayatıma çok kötü bir ceza verdi. Bana ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? Bak anlatayım. Şimdi biz bir aileydik. Herkesin ailesi var, anlatayım. Karım ve çocuğum, 2 tane çocuğum. Şimdi biz bir şekilde bir yaz tatilinde nereye gidelim diye düşündük. Okyanusta çıktık. Bir gemideyiz, anlatabiliyor muyum? Bir mavi yolculuğa çıktık. Gemide ben o nefesi, o denizin kokusunu almak için geminin burnuna gidiyorum, tamam mı? Yani geminin burnunda böyle nefesimi çekiyorum, nefes alıyorum. Eski annem, babam öldü ikisi de. İkisini hatırlıyorum falan. Böyle hayaller kuruyorum. Aynı askerde ağaç dibinde oturduğunuz, kurduğunuz hayaller gibi, anlatabiliyor muyum? Ama bir anda ne oluyor biliyor musun? Okyanusun ortasındayız ve arkanızdan gelip hiç ummadığınız bir şekilde eşiniz siz alıp sırtınızdan itip okyanusun ortasına atıyor ya. Anlatabiliyor musun? O anda siz tabii bir baba olarak çırpınıyorsunuz. Ne oluyor anlayamıyorsunuz tabii, böyle bir şey de beklemiyorsunuz. Ondan sonra oğlunuz geliyor, bir taşa ip bağlıyor ve o ipi sizin ayağınıza bağlıyor ki siz karaya yüzüp kurtulamayasınız diye yani. Ondan sonra ben çırpınıyorum suda çırpınırken eski karım alıyor sopayı kafama vuruyor ki bayılayım suda, kesinlikle kurtulamayayım diye. Ve açık ve net söylüyor, bana yapılan tamamen bu. Tamamen haksızlık, tamamen yalan ve kumpaslarla üzerime oynandı. Üzerime bunlar. Ben pes ettim mi? Ben onlara bir şey yaptım mı? Asla yapmadım. Benim böyle şeylerle de işim oldu. Ne yaptım? Ben de kendime artık, her şeyi artık kendime bakıyorum. Önce ben, sonra ben, ortada da ben. Kendime bakıyorum. Zaten spor devamlı yapan bir insan. Sporuma yapıyorum, hava almaya çıkıyorum, kitap okuyorum, kendimi geliştiriyorum. Bu şekilde artık sadece kendimle ilgileniyorum. Şunu anladım, çünkü en önemli filozofların çoğunu ezbere biliyorum yani. Hepsinin ortak noktası aynı yani. Yani kendine değer vereceksin. Önce kendin. Anlatabiliyor muyum? Bir de size nasihatim, iyi ile kötü diye insanları kesinlikle sınıflamayın. Bunlar kesinlikle insanların bir karakteri. Anlatabiliyor muyum? Kötü karakterli insan, iyi karakterli insan bu şekilde. Asla ve asla onları değiştiremezsiniz. Onun için boşa çaba sarf etmeyin. İnsanları değiştirmenin bir yolu kesinlikle yok. Ben hakkımı helal ediyor muyum? Hakkımı kesinlikle helal etmiyorum. Hangi baba hakkını helal eder yani? Yani ben geceleri sabahlara kadar çalışıyordum, akşamları karda kışta. Bunların ben hiçbirini hak etmedim ki. Allah'a havale ediyorum. Tabii ki Allah'a havale ediyorum. Ve bu merak gibi bunun onların başına döneceğinden de hayat tecrübenden dolayı da eminim. Biraz fazla konuştum, uzattım olabilir. Ama buradan emin olun, çok ders alacak olan gençler, orta yaş grubu arkadaşlar var. İnşallah hepiniz, her şey hakkınızda hayırlısı olur. Benim tarzım bu. Ben kimseye bir zarar veremem. Onun için bu şekilde sabaha kadar uyuyamadım. Onun için bir kendimi döktüm. Hepinize teşekkür ederim. İyi bakın. Allah'a emanet olun.